Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok keyifli bir kanyon çarpışması geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle iki tane kamyon savaşı göstereceğim. Böylece hem ne yapmanız gerektiğini hem de ne yapmamanız gerektiğini görmüş olacaksınız. Bu videodaki taktikleri uygulayarak bundan sonraki tüm kanyon mücadelenizi kazanacağınıza inanıyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü daha fazla video gelmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Evet, ilk olarak kendi içinde bulunduğum Legion 2 mücadelesini göstereceğim. Sonrasında da Ahmet arkadaşımın yardımcı olduğu ve kayda aldığı Legion 1 mücadelesini göstereceğim. Bildiğiniz gibi ittifak sıralama ödülü Legion 1'e göre dağıtıldığı için ilk Legion daha güçlü oyuncularla oluşturuluyor. İkinci Legion'a ise daha güçsüz ve az aktif oyuncular kalıyor. Benim de aktif olarak oynadığım bir hesap olmadığı için 48 güçle ittifakın neredeyse sonlarında yer alıyorum. Buna rağmen güzel bir puan kasıp üst sıralarda yer alınabileceğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yani benim gücüm az, ne yapabilirim diye düşünmeyin. Bu savaşta herkesin çok önemi var. Yüksek katılımcı sayısı çok değerli. Evet, geçiyoruz savaşa. İlk olarak bildiğiniz gibi böyle 3 dakikalık bir hazırlık aşaması oluyor. Burada size kısa bir özet yapıyor, oyunun tanıtımı gibi bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi 300K'ya kadar maksimum yakıt birikebiliyor. Siz başta 100K yakıtla başlıyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş artıyor bu siz yapılar işgal ettikçe. Sağ alt köşede, yani sağ üst köşede kamera açılarını var. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Haritada gördüğünüz gibi 3 farklı ittifak rengi mevcut. Biz sağ taraftayız, mavi renkli olan. Altta mor ittifak, sol tarafta da sarı ittifak var arkadaşlar. O tablodan genel olarak ittifakların durumunu gözlemleyebilirsiniz. Ben şimdi birazcık takımla irtibata geçeceğim ve bir taktikleri var mı, ne kadar aktiflik var onları öğrenmeye çalışacağım. İlk olarak kimler burada diyorum. Çünkü gerçekten çok fazla kişinin şu an online olduğunu ve aktif olduğunu düşünmüyorum. Aktif olsalar bile bir planları yok, bir programları yok. Bu şekilde kesinlikle savaş kazanılamaz arkadaşlar. O yüzden Legion 2 mücadelesi size neyi yapmamanız gerektiğini öğretecek. Yani kesinlikle böyle kimin aktif olup olmadığını bilmeden plansız bir şekilde savaşa başlamayın arkadaşlar. Ben şimdi elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım ama tabii yabancı oldukları için benim pek kale almayabilirler. Zaten ittifada birkaç gün önce girmiştim. Hızlıca işgale ve puan kazanmaya başlamalıyız dedim. Herkes tek bir koldan ilerleyerek hızlıca merkeze doğru ilerlemeli. Böylece hem daha az yakıt harcamış olursunuz arkadaşlar, hem de daha hızlı bir şekilde işgali tamamlayabilirsiniz. Çünkü ne kadar o tarafsız yapılan işgalini önce yaparsanız diğer ittifaka karşı da hamle yapmanız veya kendinizi savunmanız çok daha kolay olur. Eğer bu işgallerde gecikirseniz onlar kendi işgallerini tamamlar ve sizin bölgenize girmeye başlarlar. İşgalde de şu önemli arkadaşlar. Tek bir koldan ilerleyeceksiniz. Mesela ben hangi koldan gideyim? Şu koldan gidebilirim. Şöyle konuşlandır diyorum hemen. Burada başta bütün ekiplerinizi bu kola doğru yönlendirin arkadaşlar. Hepsini konuşlandır deyin. Eğer olur da burada paralı askerler yenilirse hemen bir sonrakine geçiş yaparsınız. Az bir yakıt karşılığında. Mesela şu an orada 4 tane ekip var içeride. Biz 2 tane daha ekip sokarsak 6 olacaklardı. Şimdi konuşlandır diyerek tüm ekipleri buraya yönlendireceğim. Gördüğünüz gibi diğerinden öbürüne 1,5-2K gibi az yakıtlarla gidilebiliyor. Buradaki mücadelede bizim mavi olarak gösterilenler 5'ten yukarı olursa arkadaşlar bir sonraki hedefe de gidebilirsiniz. Yani sırada 5 kişi varsa 6. bir komşu yapıya geçebiliyor. Bu yüzden de eğer burada 5'ten fazla kişi olduğunu görürseniz siz bir sonraki adıma geçebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sonraki adımda böyle mekanlar var geçilebilecek. O yüzden dedim tek bir koldan ilerlemek önemli ve birden fazla kişinin aynı anda hamle yapması önemli. Çünkü orada 5 ekip girdiği anda altıncısı bir sonrakine geçebilecek ve böylece çok daha hızlı bir şekilde tüm mekanları, yapıları işgal etmiş olacaksınız arkadaşlar. Eğer siz 6. 7. veya 8. sıradaysanız beklemeyin orada ve bir sonrakine geçiş yapın. Zaten oradaki paralı askerleri o diğer 5'li rahat bir şekilde yenebilir. Paralı askerleri yenmek çok da zor olmuyor zaten. Evet arkadaşlar, yani boş beklemektense, boş boş durmaktansa bir sonrakine gidip mücadeleye dahil olmak daha önemli. Mesela gördüğünüz gibi benim gücümün çok düşük olduğunu söylemiştim. Ben bile paralı askerleri yenebiliyorum. Şu an henüz hiç ölmedim. Ölseydim Hisar'da tekrar dirilmem gerekirdi. Yani paralı askerleri ben bile yenebiliyorsam çok rahat bir şekilde takımdaki herkes yenebilir.
Şu an birazcık eşit gibi gidişat ama sarılar bir tık daha önde görünüyor. Sarılar en kıyılara kadar ulaşmayı başarmış. Yani planlı bir şekilde hareket etmişler ve hızlı hamlelerle işgallerini yapmışlar gibi görünüyor. Bizi zorlayacak ittifak muhtemelen sarılar olacak diye tahmin ediyorum. Morlar ise bizle hemen hemen şu an için denk gidiyorlar. Başlarda zaten puanlar hep üstte gördüğünüz gibi yakın yakına gidecek arkadaşlar. Ta ki birbirinizin yapılarını işgal etmeye başladığınızda o zaman puan farkları oluşmaya başlayacak. Sizin burada yapmanız gereken hangi ittifak daha güçlü, hangi ittifak daha zayıf onu tespit etmek arkadaşlar. Güçlü ittifak tespit ettiğiniz zaman da onunla olan sınır noktalarınızı güçlendirmek. Yani güçlü ittifakla olan sınırlarınızı bolca kişi, en az böyle 6-7 ekip diyeyim. Yani bu da 3-4 kişi anlamına geliyor. 3-4 kişi oraya konumlandırın ve o noktaları savunsun arkadaşlar. Diğer zayıf olan ittifak ise, yani bizim bu hikayede mor ittifak gibi görünüyor. Diğer zayıf olan ittifak ise hamle yapın arkadaşlar. Yani onların yapılarını işgal etmeye çalışın. Evet, gördüğünüz gibi mesela sarılar morlardan bir tane şu an noktayı ele geçirdi. Haritada gördüğünüz gibi morların içinde bir tane sarı nokta görebiliyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi morlara doğru ilerlememiz, sarılara karşı da savunma yapmamız gerekecek. Şöyle genel haritaya baktığımızda da işgal edilebilecek yerlerin çoğunu işgal ettik. Sadece şurada bir tane kale var. O kale de 12 dakika sonra açılacak. Orayı zaten işgal edemeyiz şu an için. Şuradaki geçiş noktaları çok önemli arkadaşlar. Merkezle bağlantılı iki geçiş noktasını rakibe kaptırmamak lazım. Oraları rakibe kaptırırsanız merkeze geçemezsiniz. Yani oralara en iyi oyuncularınızı görevlendirmelisiniz. Şöyle bakalım, bir yorum yapan var mı? Çok bir yorum, konuşma geçmemiş. Gördüğünüz gibi sarılar bizim bağlantı noktalarından bize saldırmaya başladı arkadaşlar. Yani sarılar rahat durmayacak. Sadece mora değil, bize de saldıracaklar. O yüzden en güçlü oyuncularımızın sarıyla olan bağlantı noktalarının, geçiş noktalarını koruması gerektiğini yazacağım gruba. Bakalım kale alacaklar mı? Eğer bu dediğimi dikkate almazlarsa ciddi bir kayıp yaşarlar ve sarılar içimize doğru ilerlemeye başlar. Zaten bu bağlantı noktalarına yoğunlaşmak en iyisi. Çünkü zaten bağlantı noktalarını almadığı sürece iç noktalara geçemezler. Yani iç noktalarda boş boş beklemektense bağlantı noktalarını, geçiş noktalarını güçlendirmek çok daha önemli. Bakalım, şu an sarılar 7 tane ekiple gelmişler. Bizimse sadece 2 ekibimiz var. Yani muhtemelen buraları kaybedeceğiz. Morlara çok fazla yöneldiler ve sarıları savunmayı unuttular. Bu da bizim için ciddi bir handikap oluşturuyor. Şurada morlar bir tane nokta almış bizden arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu noktanın sebebi şu an bizim kaleyi daha tabii açılmadı. 10 dakika sonra açılacak kale. Kale açılmadan o noktaya geçiş yapamayacağımız için sadece şu an morlar geçiş yapabiliyor ve morların o bölgeye alması çok normal haliyle. Bu kalenin hemen bitişinde olan ve ilk 20 dakikalık süreçte girilemeyen bölgeye rakip girer ve alır. Siz de aynı şekilde rakibinizin o bölgesine girip almalısınız. Şimdi sizler için arkadaşlar, ben tabi video çok fazla uzun olmaması için bazı kısımları keseceğim. Bazı kısımları da hızlandırarak sunacağım. O hızlandırılmış çekimlerde genel olarak tabloyu size bir göstereceğim. Sonrasında sonlara doğru tekrar normal çekimle devam edeceğim. Evet. Şu an gördüğünüz gibi fantom askerleri, yani paralı asker dediğimiz askerler savunuyor bu noktayı. Kendileri morlar hiçbir şekilde kişi koruyucu bir şey bırakmamışlar. Ciddi bir hata bu onlar için. Sadece paralı askerler savunduğu için bizim ekipler muhtemelen o noktaları alabilecekler gibi görünüyor. Aynı şekilde bu noktada da güçleri daha az. 1.700.000'ler. Bizim 2 milyon kadar bir gücümüz var. Burayı da alma ihtimalimiz var. Ama tabi buraları da almak zor. Neden zor? Çünkü 5 dakikada bir paralı askerler tekrar diriliyorlar. Yani oradaki savunucu ekibin gücü 5 dakikada bir tekrardan artmış oluyor. O yüzden bir yeri başta işgal etmek çok önemli. Merkez açılır açılmaz oraya çok fazla ekip yollamak çok önemli arkadaşlar, o yüzden.
Savunucu her zaman çok daha avantajlı oluyor. Kaybedilen bir yeri geri almak çok daha zor oluyor. Şu an tablo bu şekilde arkadaşlar. Morlar bayağı bir zor durumda. Sarılar içlerine ciddi bir şekilde girdi. Bizim ise başlangıç yani sarıyla irtibat noktalarımızdan sarılar atak yapıyor. Gördüğünüz gibi bir tane bölgeyi aldılar bile. Eğer oraları iyi bir şekilde savunamazsak diğer bölgeleri de alacaklar. Bakınız gördüğünüz gibi 15'e 12 olmuş. Yani orayı savunmamız gerektiğinin farkına varmış ekip arkadaşlarım. Ben de hemen bir tane destek kuvvet göndereyim. Çünkü sarılar orayı aklına koymuş, ne yapıp edip alacaklar. Bizim de elimizden geldiğince savunmamız gerekiyor. Aslında iletişim kurulabilir sarı ekiple. Hep beraber morlara yönelelim. Önce morları bitirelim tarzında bir iletişim kurulabilirdi. Böylece en azından ikincilik garantilenmiş olurdu. Şu an için gördüğünüz gibi puanlar oldukça yakın. İlk aşamalar böyle bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Evet, birazcık ilerlettim sizler için ve korktuğumuz oldu. Gördüğünüz gibi sarılar bizden çok fazla bölge almaya başladılar ve akın akın geliyorlar. Morları artık çok umursamamaya başladılar. Daha çok bize yöneldiler. Çünkü esas rakiplerinin biz olduğumuzun farkına vardılar. Morların zaten pek kazanma ihtimali yok gibi görünüyor açıkçası. O yüzden bizim içimize doğru ilerlediler. Çok acil bir şekilde bu bölgeleri savunmalı ve geri almalıyız. Yoksa bu işin ucu toparlanmaz arkadaşlar. Buraları geri alamazsak merkeze hiçbir şekilde geçiş yapamayız. İlk aşamanın son dakikalarına geliyoruz artık. Son 4 dakika kaldı. 4 dakika sonra kale kısmı açılacak ve artık rakibin işgal ettiği bazı noktaları da geri alma şansımız olacak ikinci aşamada. Başta tabii kaleyi önce ele geçirmemiz lazım. Sonrasında da rakibin aldığı noktaları. Ben şu an için ne yapıyorum derseniz hazırda bekleyen birliklerimi en ihtiyaç olan yerlere konuşlandıracağım arkadaşlar. Mesela bir yanındaydı. Orayı biz ele geçirdik. Hemen yan tarafa desteğe geldim. Savaşa dahil olacağım. Öldükçe de dirit seçeneğiyle tekrardan mücadeleye dahil olacağım. Siz yan tarafta 300k mesela şu an benim yakıtım dolmuş. Dirit seçeneğiyle o yakıtı harcamalıyım. Çünkü 300k üst limit olduğu için daha fazla birikmiyor. Hemen şöyle askerlerimizi, ekiplerimizi diriltiyoruz ve tekrardan mücadeleye dahil edeceğiz. Şu an en kritik noktalara göndermeye çalışacağım. Yani en içimize girdiği noktalarda onları temizlemeye çalışacağız. O yüzden şu noktalara göndereceğim ben de. Yani ben başıma ne yapabilirim, ne işe yararım demeyin kesinlikle arkadaşlar. Ne olursa olsun mücadele edin. Onlardan ne kadar güçlerini azaltabilirseniz o kadar fayda vardır. Yani siz ölseniz de tekrar dirilirsiniz, dert değil. Zaten mantıklı hareket ederseniz çok fazla yakıt sorunu yaşamazsınız. O yüzden de dirilmeye harcayacak yakıtınız olur. Şöyle önemli bir şey konuşulmuş mu bakalım. Sarıyı yenemeyiz, o yüzden morlara yönelelim demiş. Yani ne morlara yönelmesi ya. İşte size ne yapılmaması gerektiğini göstereceğim demiştim arkadaşlar. Ne yapılmaması gerektiği kesinlikle bu. Şu noktada morlara yönelmek gibi bir seçenek kesinlikle yok. Şu noktada sizin kendi puan aldığınız yerleri kurtarmanız lazım başta. Yoksa sarılar ilerlemeye devam eder ve hiçbir yeriniz kalmaz. Tamamen sıfırı tüketirsiniz arkadaşlar. Şu an kesinlikle morlara yönelmek değil. Buralarda hiç boşuna vakit kaybetmeyip sarıları savunmak önemli. Sarılardan kendi bölgelerinizi geri almalısınız. Artık zaten bu noktadan sonra puan farkı 40-50 bin, yani 40 bini aştı artık. Bu noktadan sonra merkezi de alsanız çok bir şey değişmeyecek. Sizin yapmanız gereken ikinciliği alabilmek. Gördüğünüz gibi 99k hatta 100k'ya çıktı ikincilikle mücadele ettiğiniz rakip. Şu an için birinciliği değil, kesinlikle ikinciliği hedeflemelisiniz. Bunun için de merkezi unutup kendiniz puan almaya bakmalısınız. Yani kendi bölgelerinizi savunup geri kaybettiğiniz bölgeleri geri alıp puan kazanmaya bakmalısınız. Mesela 6k puan geliyor dakikada morlara. Bize ise 4k puan geliyor. Çünkü o kadar çok yer kaybettik ki hiçbir yerden puan gelmiyor artık. Çok az puan geliyor.
Bu savaş sizin için neyin yapılmamasını gösterildiği savaş arkadaşlar, dediğim gibi. Burada ittifakın düştüğü hatalara siz düşmeyin arkadaşlar. Evet, kale de açıldı. Gördüğünüz gibi şu beyaz noktada kale mücadelesi de başladı. O kale mücadelesini kazandıktan sonra da o morların aldığı bölgeyi geri alabiliriz. Öyle bir fırsatımız olur. Siz mücadelenin içinde olun arkadaşlar. Bireysel olarak puan kazanmak istiyorsanız en ihtiyaç olan noktalara birliklerinizi konuşlandırın ve savaşa dahil olun. Ölen birliklerinizi diriltin. Tabi yakıt durumunuzu da kontrol edin. Eğer yakıtınız çok azsa diriltme için harcamamak yerine beklemeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü dirilme süresi de yaklaşık 1 dakika kadar. Çok uzun bir süre değil. Eğer yakıt sıkıntısı yaşıyorsanız yakıtınızı diriltmek için değil, konuşlandırmak için, mücadeleye dahil olmak için kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir toparladık. Kendi bölgelerimizi bayağı bir geri kazandık. Ve böylece dakikada 7500 puan toplamaya başlayarak tekrardan öne geçmiş olduk. Şimdi yapmamız gereken kendi yerlerimizi korumaya, almaya devam etmek. Evet, sizler için süreci hızlandırdım arkadaşlar ve 3. aşamadan devam ediyorum. 3. aşamada gördüğünüz gibi merkez açıldı ve paralı askerlerle mücadele başladı. Şu an için merkeze yönelen sarı ittifak var. Çünkü merkeze gidilebilecek tüm noktaları gördüğünüz gibi tutmuşlar. 6 tane geçiş noktası şu an onların elinde. Başka bir ittifak o yüzden içeri birlik sokamıyor. Tek başlarına kontrolü ele geçirecekler rahat bir şekilde. O yüzden bir an önce bu geçiş noktalarını tekrardan açmamız lazım. Gerçi bu dakikadan sonra hani merkeze ne Mor İttifak ne de Mavi İttifak'ın ilgilenmesine gerek yok. Çünkü puan farkı 150K'lara çıktı. Hani merkezden gelecek 50K olsa ne olur, olmasa ne olur? Bu saatten sonra çok da önemli değil. Bu saatten sonra bizim yapmamız gereken tek şey kendi bölgelerimizi korumak ve kendi bölgelerimizi, sarıların işgalindeki olan bölgeleri geri almak arkadaşlar. Ben de bunun için elimden geldiğince destek veriyorum. Ölenleri diriltiyorum. Canlı olanları ise gerekli bölgelere sevk ediyorum. Şu an için eğer bizim takım veya morlar merkeze yönelirlerse hayatlarının hatasını yaparlar. Boş boşuna kürek çekmiş olurlar. Boş boşuna adamlarını orada oyalamış olurlar. Zaten merkezi sarılardan almalarına imkan yok. Almaları da zaten kısa süreli olur olsa tekrardan sarılar her türlü orayı ele geçirir. Çok daha canlı ve güçlüler şu noktada. Evet arkadaşlar, büyük ölçüde toparladık. Bölgelerimizi geri almayı başardık. Çok az bir bölge sarıların işgalinde kaldı. O bölgeleri de yavaş yavaş geri alacağız. Bunu nasıl başardık derseniz, sarılar merkeze yöneldiği için, sarılar merkeze ağırlıklarını koyduğu için diğer bölgeleri biraz daha salmış oldular ve biz de bu yüzden diğer bölgeleri geri almaya başladık gördüğünüz gibi. Sarılar daha çok merkeze doğru yöneliyorlar. Bu yüzden biz de bölgelerimizi geri almış olduk. Bu bizim için iyi bir şey oldu. 9K'ya kadar çıkardık dakikada kazanılan puanı. Morlarla hala çok yakın puan farkı. Biraz daha dakikada kazanılan puanı arttırmalıyız ki yani en azından ikinciliği elde edebilelim. Yakıtım da 90K'lara kadar düştü. Çünkü çok fazla diriltme yapmam gerekiyor. Çünkü sarılar güçlü olduğu için çok fazla mücadelede kaybedip tekrardan dirilmem gerekiyor. Artık birazcık dirilmeleri bekletmeye başladım yakıtım azaldığı için. Yakıtta değil, kendinden dirilmesini bekliyorum. Bu noktada morların bir hata yapması lazım ki bizim tekrardan ikinciliğe geçebilmemiz için. Umarım morlar yanlışlığa düşerler ve biz de ikinci olarak en azından bitirmiş oluruz. Çünkü gerçekten ikinci ile üçüncü arasında yaklaşık bir 5K'ya yakın mağaza parası farkı var. Evet, gördüğünüz gibi merkezde şu an 3 tane mor ekip var arkadaşlar. 13 tane sarı ekip var. Morların hatası merkeze yönelmek olur.
Yani şimdilik 3 tane ekipleri var. Eğer oradaki ekip sayısını artırırlar ve merkeze yönelirlerse ciddi bir hata yapmış olurlar ve böylece biz de ikinciliği alabiliriz. Şu an dakikada kazanılan puan açısından öndeyiz. Yakında morlarla olan puan farkı kapanacak böylece. Çünkü biz de morlardan birkaç bölge işgal etmiştik. O yüzden kazandıkları puanlar azaldı dakika başına. En kritik noktalara göndermeye çalışıyorum birliklerimi arkadaşlar. Mesela şurada bir kişi varmış. Hemen oraya göndereyim. Şurada da bir kişi var. Oraya da göndereyim diyecektim ama oraya işgal ettik bile zaten. Bir tane diriltme var ama ona diriltme harcarsam sıkıntı olur. Ona konuşlandırma yapayım. O kendi kendine dirilsin en iyisi. Çünkü yakıtım fazla değil. Evet, şu an için bayağı bir toparladık arkadaşlar. Sarılardan işgal edilen bölgeleri geri almayı başardık. Gördüğünüz gibi morlar merkeze yöneldi. Merkeze yönelmeleri çok ciddi bir hata. Zaten merkeze alamazlar. Niye merkeze yöneliyorlar? Bu durum onların dakikada kazandığı puanı düşürüyor. Bakınız gördüğünüz gibi zaten sarıları yenebilecek güçte değiller. Morlar birer birer ölecekler, merkezdeki morlar. Puan farkı 6K'ya kadar düştü. Bu hızla giderse 5 dakika kaldı mücadelesinin bitmesine. 5 dakika içinde biz ikinciliği almış oluruz gibi görünüyor. Tabii çok kıl payı olacak. Ben de ihtiyaç olan yerlere birliklerimi gönderiyorum. Evet, şu an gördüğünüz gibi merkezde hiç mor kalmamış. Sonunda yaptıkları hatanın farkına vardılar ve merkezden çekildiler diye tahmin ediyorum. Ama tabii farkına varmaları geç oldu. Puan farkı ciddi şekilde kapandı. 2K'ya kadar düştü. Gördüğünüz gibi sarıların morları işgal ettiği bölge sayısı daha fazla. Bizi işgal ettikleri bölge sayısı daha az. Artık 2-3 bölge dışında sarıların işgal ettiği bir bölge kalmadı. Birazdan o bölgeleri de tamamlarız zaten. Şimdi artık son 3 dakikaya girdiğimiz için ben de diriltmelerimi kullanmaya başladım. Artık yakıtım biterse bitsin. Son damlasına kadar kullanacağım. Ve çok fazla puan kazanmak için savaşlara dahil olacağım. Şu an 183K puan kazanmışım. Zaten sınır 180 miydi, 120 miydi? Öyle bir şey olması lazım. Yani şu an maksimum puanı toplayıp maksimum ödülü kazanacak duruma gelmişim zaten. Ama yine de sıralama sıralamadır. Bildiğiniz gibi sıralama ödülü de var burada. O yüzden daha fazla puan kazanmaya çalışacağım. Son dakikalarımı iyi değerlendireceğim. Son dakikalarınızda mümkün olduğunca mücadeleye dahil olabileceğiniz yerlere gidin arkadaşlar. Yani 5 kişi olan bir yere 6. olarak girmeyin. 1 kişi 2 kişi olan bir yere girin ki sıra size süre bitmeden önce gelsin ve siz savaşmış olun. Sonrasında tekrar dirilip tekrar gelirsiniz zaten. O sıkıntı değil. Ölmeniz önemli değil. Önemli olan mücadele etmeniz. Ne kadar çok mücadele ederseniz o kadar çok puan kazanırsınız. Gücünüz düşük olsa bile sürekli dirilip gelip mücadeleye dahil olun arkadaşlar. Ben şahsen yani ittifak sıralamasının sonlarda yer almama rağmen güzel bir derece elde edeceğimi düşünüyorum. Çünkü güzel bir şekilde puan kastım. Evet, son saniyeler. Puan farkı da 6-8K'ya kadar çıktı. Artık bu saatten sonra ikincilik garantilenmiş oldu arkadaşlar. Yani ikinci lejyon için elimizden gelen mücadeleyi verdik. Aktif oyuncu sayısı az olduğu için ve bir planlama yapılmadığı için böyle sonuçlanması normal arkadaşlar.
Evet, gördüğünüz gibi ikinci sırada tamamladığımızı gösteriyor. Puanlar da bu şekilde arkadaşlar. Evet, kişisel ödüllerde de bunları kazanmışım. Kişisel sıralamada 38. olmuşum. Vay be. 3 ittifak arasındaki sıralamada 38. olmayı beklemiyordum açıkçası arkadaşlar. Yani ortalama 12. 13. falan, her ittifakta 13 kişiye geçebilmişim. Evet, savaş sonuçları burada görünüyor zaten. İkinci ittifakın ödülleri ve sıralama ödülde ilk 20 ile 50 arasındaki ödülleri kazanmışım arkadaşlar. Aslında biraz daha zorlasaydım ilk 20'ye girer miydim? Zor ya. Hani gücüme göre zordu arkadaşlar. Burada ise maksimum puan dediğim gibi 120K'ymış. 120K üstünde puan kazandığım için maksimum ödülleri de kazanmış oldum arkadaşlar. İkinci sıralama ödülleri bu şekildeydi. Üçüncülüğe düşmememiz iyi oldu. Burada neyi yapmamanız gerektiğini anlattım daha çok arkadaşlar. Yani en önemlisi plansız girmeyin. Kimin hangi koldan ilerleyeceğini önceden kararlaştırın. Aktif olarak kimlerin savaşa katılacağını bilin arkadaşlar. Yani savaştan bir yarım saat önce en az toplanın. Şurada ödüllerimizi topluyoruz. Bakalım ittifak sıralamasında ben kaçıncı sıralamadaymışım. Onu da merak ediyorum. Bu genel sıralamada 38. olmuşum. İttifak sıralamasını buradan görebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. İttifak sıralamasında 14. olmuşum. Yani gayet güzel. Kaç kişi aktif olarak katılmış? 21 kişi olarak 21 kişi aktif olarak katılmış. O da aktif denirse yani 2 kişi çok az puan kasmış. Onlara aktif de diyemem. Yani 19 kişi aktif olarak katılmış aslında. Gördüğünüz gibi 97 kişilik ittifakta 91. sıradayım. Ona rağmen güzel bir sıralama yaptım arkadaşlar. Şimdi ise Ahmet arkadaşımızın çektiği videodan sizlere neler yapılması gerektiğini ve nasıl savaş kazanıldığını göstereceğim arkadaşlar. Evet, savaş başlıyor. Biz yine mavi ittifakız burada da. Kırmızı ittifak sağ tarafımızda, mor ittifak da alt tarafta arkadaşlar. Biraz önce ittifak hisarlarındaki güçlere baktığımızda kırmızının gücü daha azdı, morun gücü daha fazlaydı. Ama bu sizi yanıltmasın arkadaşlar. Buradaki toplam güç önemli değil. Kaç kişinin aktif katıldığı ve güzel bir taktik uygulayıp mücadele ettiğidir. Yani kırmızının gücü az diye kaybedeceği anlamına gelmez. Kırmızı daha aktif olup daha başarılı olabilir. O yüzden tetikte olmak lazım. Yani kırmızıya mı yöneleceğiniz, mora mı yöneleceğinizi biraz savaş ilerledikten sonra anlayabilirsiniz. Hemen başlarda anlayamazsınız. Savaş ilerlediğinde ve bölgeler işgal edilmeye başladığında hangi tarafı savunmanız gerektiği, hangi tarafa ise saldırmanız gerektiğini o zaman anlayabileceksiniz. Yani gücü düşük ben kırmızılara yöneleyim, kırmızılara saldırayım, morlara olan tarafı savunayım diye bir şey yok. Böyle bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Tamamen gidişata göre hareket edin. Biz gördüğünüz gibi planlı bir şekilde, hızlı bir şekilde başladık ve bölgelerimizi işgal ediyoruz. Ahmet arkadaşımız da 3 tane yere birliklerini gönderdi. Şöyle gördüğünüz gibi fantom askerlerini kolay bir şekilde yeniyoruz bu aşamada. Zaten 300K birlik veriyor herkese, tüm oyunculara. Bu 300K'la da yenmek kolay oluyor paralı askerleri. Evet, gayet güzel ilerliyoruz. Hızlı bir şekilde merkeze doğru ilerliyoruz. Şu an gerçekten kırmızılar bir tık daha geride görünüyor ilerleme açısından. Bakalım gidişat nasıl olacak. Burada dediğim nokta arkadaşlar tek koldan ilerlemekte. Onu hatırlatayım yine. Tek koldan ilerleyip yakıt tüketiminizi az da tutmalısınız. Ve bir yerde eğer 5. kişiden sonra yer alıyorsanız, yani 6. 7. olarak savaş sırası bekliyor konumundaysanız, o zaman bir sonraki yapıya ilerleyebilirsiniz. Orada vakit kaybetmenize gerek yok arkadaşlar. Bir taneye mahsus ilerleme hakkı veriyor sistem size. Komşu yapıya geçebiliyorsunuz. Mesela şu an burada 4'e 5 mücadele 6. ve 7. girdi.
onlar direkt bir sonraki yapıya ilerleyebilirler. Yani S26'ya geçebilirler ya da S27'ye geçebilirler. Gördüğünüz gibi S27'ye geçmeyi tercih ettiler. Oraya bir yıldız koymuşlar. Oraya önemsiyorlar muhtemelen. Çünkü rakibe geçiş noktası orası arkadaşlar. Oraya aldıklarına rakip bölgesine geçebilecekler. Şu an gayet güzel bir planla ilerliyorlar. Gayet güzel bir stratejiyle ilerliyorlar. Evet, gördüğünüz gibi şu an morlardan bir bölgeyi almayı başardık bile. Morların bir bölgesi mavi oldu. Birden fazla bölgeyi de alırız gibi görünüyor. Şu anki başlıca hedefimiz morlar olmuş muhtemelen. Burada kırmızılarla bir işbirliği de yapılmış olabilir. Hatta şu bile yapılmış olabilir. En güçlüsü, yani kırmızılar daha zayıf bir rakip, morlar daha güçlü bir rakip. Biz zayıf rakiple işbirliği yapalım ki morlara iki koldan saldırıp en güçlüyü egale edelim. Yani en güçlüyü güçsüzleştirelim gibi bir taktik de benimsenmiş olabilir. Bu da uygulanabilecek bir taktiktir. Ama tabii burada ne yapmak gerekir? İletişim kurmak gerekir. Diğer ittifakla iletişimi başarılı bir şekilde kurarsanız ve anlaşırsanız o zaman bu taktik de uygulanabilir elbette. En güçlüyü egale ettiğinizde zaten kırmızılar güçsüz biliyorsunuz diye düşünerek birinciliği garantilemiş gibi olursunuz. Bu da işlerse eğer güzel bir taktik. Kabul edilirse eğer güzel bir taktik. Şu an en iyi konumda evet biz yer alıyoruz diyebilirim. Kırmızılar henüz kendi bölgelerindeler sadece. Biz hem kendi bölgemizi almışız hem de morlardan bölge almaya başlamışız. Gördüğünüz gibi hatta kırmızılardan da bir tane bölgeyi aldık. İki uçtan birer bölge ele geçirdik. Şu an için gayet güzel ilerliyoruz. Puanlarda mor en önde gibi görünebilir. Yanıltmasın sizi arkadaşlar. Önemli olan bu başlangıç puanları değil. Başlangıç puanları zaten çok yakın gidiyor. Önemli olan sizin ne kadar çok bölge işgal ettiğiniz ve ne kadar çok bölgenizi savunabilecek güçte olduğunuz. Şu an mesela burayı, kapıyı savunabilecek güçteyiz. Bir diğer kapıya zaten yönelen yok. Ahmet arkadaşımız da tabii ilk defa oynadığı için onun da eksikleri olmuş. Haliyle ilk oyunu olduğu için. Mesela 300k yakıtı birikmiş. Bu yakıtları hızlı hızlı harcaması lazım. Yani 300k sınırına pek ulaştırmamak lazım. Boşa beklemek yerine, hazır beklemek yerine önemli yerlere gitmek lazım. Burada oyuna dalmayın arkadaşlar. Hani dalıp giderseniz ne nerede ne oldu tamamen uzaklaşmış olursunuz. Hep böyle kendinizi oyunun içinde tutmaya çalışın. Yani hep aktif olarak birlikleriniz intikal etsin. Diriltebiliyorsanız yani yakıtınız çoksa diriltin ve hızlıca oyuna dahil olun. Yakıtınız azsa diriltmeleri bir süre erteleyebilirsiniz. Zaten çok uzun sürmüyor dediğim gibi diriltme süresi. Ama her zaman aktif olarak savaş halinde olun. Hazır bekliyor konumunda olmayın ya da sıra bekliyor konumunda olmayın. Yani 6. 7. sıralarda beklemeyin. Hep böyle mücadele edebileceğiniz yerlere geçiş yapın. Mesela gördüğünüz gibi hem 300k yakıtı birikmiş hem de savaş bekliyor sırasında 9 kişiden 7. Orada 7. olarak beklemenin dediğim gibi çok da bir anlamı yok. Veya işte bu kadar yakıtı sınırına gelmenin de çok bir anlamı yok. Bakalım intikal ettiği bölgelerde durum nasıl? Evet, intikal ettiği bölgelerde 10 kişi de 8. 10 kişi de 10. Yani intikal ettiği bölgeler de maalesef iyi değil arkadaşlar. İntikal edeceğiniz bölge dediğim gibi 3-4 kişi, maksimum 5 kişilik olsun ki siz de savaşa dahil olabilin. Savaşa dahil olamadığınız zaman hem intikal için yakıt harcamamış oluyorsunuz hem de dirilmek için yakıt harcamamış oluyorsunuz. Boş boş 300K'da yakıtınız durmuş oluyor. Hiçbir işe yaramıyor. Siz de bekleme sırasında olduğunuz için puan kazanamıyorsunuz. Bu şekilde maalesef ki puan kasamazsınız arkadaşlar.
Ahmet için bireyselde işler iyi gitmese de ittifak olarak şu an gayet iyi konumdayız. Şu an 51K'lar en önde ittifak zaten ama bunun dışında yapı işgallerimiz daha başarılı gidiyor. Şu an bir tane kırmızı işgali gerçekleşmiş bizden. Ona hemen müdahale etmek lazım. Gerçi o kırmızı noktada evet onunla bir sıkıntı yok. O olabilecek bir şey. Orada bir beyazlık var gördüğünüz gibi. Orası açılmayan kale noktası arkadaşlar. O kale noktası açılmadan siz o kırmızının işgal ettiği yeri geri alamazsınız. Çünkü oraya geçiş yapamazsınız. Şöyle sıralamaya da bakıyor arkadaşımız. Şu an 34. sırada. Sıralama fena değil gibi görünebilir ama gücüne göre az arkadaşlar. Yani gücünüze göre bir sıralama var. En güçsüz kişiye göre olsaydı normal bir sıralamaydı diyebilirim. Ama güçsüz bir arkadaş değil. Ahmet arkadaşımız gerçekten başarılı ve güçlü bir oyuncu. O yüzden eğer oyunu bilseydi çok daha güzel puanlar kasabilirdi. Eminim bir sonraki savaşında çok daha başarılı olacak ve çok daha güzel puanlar kasacak. Mehmet abinin videolarında da görüyordum. Çok aktif bir oyuncu zaten. Whiteout'a önem veren ve severek oynayan birisi. Başarının devamını dilerim. Bu videoyu çektiği için de ayrıca kendisine tekrardan teşekkür ederim. Evet, şu an için gidişat böyle arkadaşlar. Dakikada 7400 puan elde ediyoruz. Şu an en çok puanı elde eden biziz ve en önde olan da biziz haliyle. Şu an için her şey yolunda gidiyor. Savunmamız gereken yerleri savunuyoruz. Saldırmamız gereken yerlere de saldırıyoruz. Gayet güzel bir savaş takibi yapılıyor şu an için. Tabii video yine çok uzun olmaması için sizler için ikinci aşamaya atlayacağım arkadaşlar. Hızlıca geçeceğim bazı kısımları. Hızlandırılmış olarak zaten sizlere sunuyorum. Şu an için bir tık geriye düştük. Morlar bir tık daha önde. Ama tabii ortası açıldığında her şey esas o zaman belli olacak. Şu an puanlar birbirine çok yakın, dengeli bir şekilde gidiyor. Ve evet, geçtik ikinci aşamaya arkadaşlar. İkinci aşamada o beyaz görünen kısım açıldı arkadaşlar. Yani kaleler açıldı. Biz de direkt morların ortasındaki o kaleye yöneldik, gördüğünüz gibi 3-4 tane ekip yolladık. Eğer o kaleyi alırsak çok önemli noktalara geçiş için birazcık onları sıkıntıya sokabiliriz. Bizim kendi kalemizde ise şu an durum bu şekilde arkadaşlar. Hedefimiz bu morların geçiş noktalarını ele geçirip merkeze gelememelerini sağlamak. Ama tabii kolay bir şey değil bu. Kolay olmayacak yani. Hisar'da dirildik. Tekrar biz de buraya desteğe geliyoruz. Evet, şu geçiş kapısını ele geçireceğiz gibi görünüyor. Ahmet arkadaşımız da oraya destek gönderdi. Tabi artık mesafeler de uzadığı için giden yakıt adeti de 20K'lara kadar ulaştı. Başlarda biraz yavaş başladı ama şimdi daha çok oyuna ısındı ve daha fazla diriltme ve konuşlandırma yapıyor. Böylece daha fazla puan kazanmaya başladı Ahmet arkadaşımız da. Evet, burayı kıl payı aynen yeni ekipler de geldi. Burayı ele geçirmeyi başaracağız gibi görünüyor arkadaşlar. Bu noktayı alacağız birazdan. Ama kale zor. Kaleyi alamayız maalesef. Bu arada onlar da oraya destek yollamışlar. Evet, onlar da bayağı bir destek yolladılar. Orayı da alamayacağız. Şu an bizim en azından kendi kalemizi almayı başardık arkadaşlar ve karşı tarafa işgal ettirdiğimiz bir bölgemiz pek fazla yok. Şu an kırmızılardan bizden hiçbir yere işgal etmedi. Kırmızılar morlara yönelmiş durumdalar arkadaşlar. Sanırım ya gerçekten karşılıklı iletişimle bir işbirliği var ya da morlar en önde olduğu için onları düşürmeyi hedefliyor olabilirler.
Şu an o kadar çekişmeli gidiyor ki her ittifak mücadelesini başarılı bir şekilde ortaya koyuyor. Hepsini gerçekten tebrik ederim. Puanlar hala ikinci aşamanın ortalarına gelmemize rağmen birbirine çok yakın. Sıyrılan bir ekip olmadı. Herkes gereken mücadelesini veriyor. Aktif oyuncu sayıları da gayet başarılı ki bu şekilde korakor bir mücadele izliyoruz. Evet, güzel bir haber. Bu noktayı, kapıyı ele geçirmeyi başarmışız. Bu patika merkeze giden patika olduğu için morların o patikasını ele geçirmemiz çok önemliydi ve bunu başarmışız. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Bir diğer patika da kırmızıların patikası. Şimdi morları halledip kırmızılara yönelmeye başlamışlar. Amaç diğer ittifakların merkeze çok fazla ekip sokmasını önlemek. O yüzden en azından onların birer tane patikasını etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz gibi görünüyor. Şu an kendi patikalarımızla ilgili bir sıkıntı var mı? Onlara da bakmak lazım. Kendi patikalarımızla ilgili bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Buradan kırmızılar da morlara saldırmaya başladı. O yüzden morlar ikinci patikayı da kaybedecek muhtemelen. Bu arada morlar kendi kalelerine yönelmeye başladılar tabii. Kırmızılar ise bizim bir tane patikamızı hedef almışlar ama başarısız oldu saldırıları. Biz şu an kendi patikalarımızı koruyoruz ve rakiplerin patikalarını ele geçiriyoruz. Şu an gayet başarılı gidiyoruz yani. Yapılabilecek en doğru hamleleri yapıyoruz. Merkez açıldığında merkezin kontrolü bize geçer diye tahmin ediyorum. Yani şu anki gidişat onu gösteriyor. Şu an merkeze gidebilecek 3 noktayı elimize tutuyoruz. Hatta 4. noktayı da kırmızılardan almak için mücadele durumundayız. Evet, nokta sayımız bir tane daha arttı. Morların bir noktası da bize geçti arkadaşlar ama tabii hem morlar hem kırmızılar saldırdığı için bu uzun süre böyle kalmayacak. Tekrardan kaybedeceğiz gibi görünüyor. Şu an 6'ya 1 kapılardan biri. Diğerinde de gene 6 tane ekip var. O 6 ekip muhtemelen paralı askerler olabilir. Paralı askerler dirilmiş olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü orada çok fazla oyuncumuz yoktu sanki. Evet, morlar da bizim bölgemizden bir tane işgal yapmışlar bu arada. Ama en azından kapılarımız şu an sağlam durumda. Kapılarımız sağlam durumda derken kırmızılar zorluyor kapılardan birini. Biraz önce kısa bir süreliğine işgal etmeyi başarmışlardı. Ama şimdi tekrardan geri aldık. Kapıları iyi savunmak lazım arkadaşlar. Muhtemelen oradaki etikette bu noktaları savunun tarzı bir etiket koymuş ittifak. Savunmayla alakalı bir etiket koyduğunu tahmin ediyorum. Yani en önceliğiniz kesinlikle o iki patikayı, o iki kapıyı savunmak olmalı. Çünkü merkeze geçişin yolları tıkanırsa merkezden puan alamazsınız. Merkezde de ciddi bir puan yatıyor. Puanı alabilmek için o geçiş yollarını kaybetmemeniz lazım. Her ittifak kendi geçiş yoluna öncelik veriyor tabii ki de. O yüzden rakibin geçiş yollarını engellemek çok da kolay olmuyor. Her ne kadar bu bir taktik olsa da uzun süreli rakibin bu kollarını işgal etmek hiç kolay bir şey değil. Mesela şu an kırmızılardan işgal ettiğimiz kola kırmızılar yoğun bir şekilde saldırı yapıyor. Bu arada yeni ittifak etiketleri gelmiş. O ittifak etiketi sayısı artırılmıştı bildiğiniz gibi. Gayet güzel sevimli etiketler gelmiş. Onları da görmüş oldum bu savaşta. Evet, şimdi yine birazcık hızlandıracağım ve 3. aşamaya geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. aşamaya geçmek üzereyiz. Şu an durum bu şekilde. Kendi kapılarımızı başarılı bir şekilde savunmayı başardık. Tabii biz bu kapıları savunduğumuz zaman aynı zamanda komple kendi bölgemizi de savunmuş oluyoruz. Yani arkadan da hiçbir bölgeyi işgal edememiş oluyorlar. Şu an hiçbir bölgemiz ne kırmızı ne de mor ittifakın işgalinde değil. Mavi takım bize yapılması gereken ne olduğunu çok güzel bir şekilde gösteriyor.
Zaten puan olarak da şu an en önde gidiyoruz gördüğünüz gibi. Yani yapılması gereken en doğru şeyleri yaptığını söyleyebilirim. Savunması gereken bağlantı geçiş noktalarını çok güzel bir şekilde savunarak işgal edilmesini önlüyoruz arkadaşlar. Rakipten de mordan birkaç tane işgal ettiğimiz bölge var. Şu an morlar merkeze gidemez diye tahmin ediyorum. Ya haritadan yanlış görmüyorsam eğer. Sadece kırmızılar ve biz gidebileceğiz. Ama kırmızılar çok yoğun bir şekilde geçiş yaptılar. İşte olması gereken buydu arkadaşlar. Kırmızılar yoğun bir şekilde merkeze geçiş yaptılar. Hatta morların bile bir tane bölgesi açıktaymış. Onlar da giriş yapmaya başladılar. Bizim burada maviler olarak bir tık geri kalmışlığımız söz konusu oldu. Kendi bölgelerimizi savunmaya çok odaklandık muhtemelen. Ciddi bir kırmızı giriş yaptı. Yani 33, yanlış görmüyorsam 33 tane ekip şu an içeri giriş yaptı. Kırmızılar uzunca bir süre bu ekiplerle içeriye elde tutarlar diye tahmin ediyorum. Biz de bir an önce maviler olarak merkeze geçiş yapmalıyız. Son dakikalarda bu geçiş kapılarını kaybetmişiz. Nasıl oldu anlamıyorum. Pat diye bütün yapılar bizdeyken birden bir tanesini morlar, bir tanesini kırmızılar ele geçirdi. Acil olarak şu geçiş kapılarını ele geçirip biz de merkeze yönelmeliyiz. Zaten gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde bu bölgelere yoğunlaştı mavi takım. Birden bu oyunda her şey olabiliyor arkadaşlar. Yani hiçbir zaman tedbiri elden bırakmamanız lazım. En ufak bir gardınız düştüğü anda gördüğünüz gibi rakip takım sizin bölgelerinizi ele geçirip merkeze de ağırlığını koyabiliyor. Şu an bizim puan olarak önde gitmemizin sebebi dakikada gelen puan sayımızın yüksek olması. Ama eğer merkezi ele geçiremezsek puanlar bu kadar yakınken birinciliği kaybederiz arkadaşlar. O yüzden merkeze yönelmemiz lazım. Merkeze yönelebilmek için de geçiş kapılarımızı geri kazanmamız lazım. Bir tane kapımızı geri kazandık ve merkeze giriş yapmaya başladık sonunda. Evet, şu an için tekrardan toparladık arkadaşlar. O muhtemelen böyle bir anlık bir yani çoğu kişinin yakıtının bitmesi olabilir. Çoğu kişinin yaralanıp Hisar'a, yani ölüp Hisar'a gitmiş olması olabilir. Aynı anda böyle bir denk geldiyse o an bir sıkıntı yaşamış olabiliriz. Ama kırmızıları gerçekten takdir ediyorum. En güçsüz ittifak olmalarına rağmen, yani genel olarak toplam güç bakımından söylüyorum. Aktif oyuncuları fazla muhtemelen diye tahmin ediyorum. Aktif oyuncuları hazırda bekliyorlarmış ve 3. aşama başlar başlamaz yoğun bir şekilde içeri giriş yaptılar arkadaşlar. Akın akın girdiler. Zaten başında da dediğim gibi yapılması gereken buydu kesinlikle arkadaşlar. Çünkü savunan taraf her zaman çok daha avantajlı oluyor. Çünkü savunan tarafın yanında oluyor paralı askerler. 5 dakikada bir paralı askerler dirilip savunan tarafa yardımcı oluyor. Siz de ne yapın edin, 3. aşama başlayacağına yakın kapılarınızı tutuyor olun ve kapılarda yoğunca bir ekibiniz olsun ve hızlıca giriş yapın arkadaşlar. Eğer olur da son dakikalarda biz bu merkezi geri alamazsak 50.000 puanla kırmızılar birinci olur. O yüzden ne yapıp ne edip bu merkeze yoğunlaşmalı ve merkezi geri almalıyız. Evet, yine sizler için biraz ilerlettim arkadaşlar. Şu an gidişat bu şekilde, donuk istikamda. Yani kırmızıların gücü azalmaya başladı. Mavilerin yani bizim ittifakın gücü ise şu an merkezde en baskın şekilde ortaya çıkıyor. Eğer bu şekilde devam edersek ve sürenin sonunda merkeze almış olursak birinciliği biz alırız arkadaşlar. Tabi burada kırmızıların gücünün düşmesindeki sebeplerden biri de morların da birkaç tane araya oyuncu sokması. Gördüğünüz gibi sırada morlar da var mücadele eden. Hem morlarla hem de bizimle mücadele ettikleri için kırmızılar güç kaybediyorlar haliyle. Bu biraz da son anlarda şans işi gibi de oluyor. Yani son anda istikamı kim tutuyorsa o ittifak kazanacak gibi görünüyor. Yani morların artık çok da bir şansı kalmadı gerçi. Puan farkı 50K'lara ulaştı. Bu noktadan sonra kırmızılar ya da maviler merkezi tutacak ve son saniyede merkezi tutan 50K puanı alarak şampiyon olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Artık son dakikalara geldik arkadaşlar. Şu an durum bu şekilde. Bizim içerideki gücümüz daha fazla.
Bu son dakikalarda merkeze alırız gibi görünüyor. Bu hızla gidersek son anda merkez bize geçmiş olur. Evet, şu an 4 milyona 7 milyon gibi bir güç farkı var. Kırmızılar burayı daha fazla savunamazlar gibi görünüyor. Artık son 4 dakikaya girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızıların savunması oldukça zayıfladı. Çok yakında merkezi biz ele geçirmiş olacağız. Burada kırmızıların yapması gereken hızlı bir şekilde merkeze savunmaya adam doldurmakta ama bunu yapmayı başaramadılar gibi görünüyor. Çünkü bu noktadan sonra puanlar birbirine çok yakın olduğu için galip yani birinci kırmızı mı mavi mi olacak, tamamen donuk istikamı kazanan belirleyecek bunu. Kırmızılar eğer bu noktada içeri yeterince adam sokup savunma yapabilselerdi o zaman mücadeleyi birinci olarak tamamlarlardı. Ama maalesef ki onlar yeterince üyeye sokamadıkları için yakında donuk istikam bize geçecek ve biz buradan birinciliği ele almış olacağız arkadaşlar. Tabii olur da son dakika mor da burayı ele geçirse bir şey değişmez. Ya bizde ya da morda kalır burası son anda. Çünkü gördüğünüz gibi morların puan farkı 50K'dan fazla olduğu için morlar hiçbir şekilde birinci olamazlar zaten. Artık biz birinciliği garantiledik diyebiliriz. Son dakikaları maalesef ki Ahmet arkadaşımız bir sıkıntı yaşadığı için çekememiş arkadaşlar. Buradan sonra kayıt bitiyor. Ama biz zaten birinciliği garantilemiştik gördüğünüz gibi. İçeride çok fazla elemanımız vardı. O yüzden bizleri savunmayı geçmeleri mümkün değil kalan son 2 dakikada. Evet, gördüğünüz gibi birinci sırada tamamladık arkadaşlar. Puanlar da bu şekilde birbirine oldukça yakın. Gayet başarılı bir mücadele oldu. Bütün mücadele eden ekipleri tebrik ediyorum. İttifak sıralaması ödülleri 1. Lejyon'un kazanına göre verileceği için 1. Lejyon'daki ekibimiz de 1. olarak tamamladığı için arkadaşlar biz de şu ödülleri almış oluyoruz. Ve son olarak kazandığımız ödüllerle mağazamızda alışveriş yapalım. Gördüğünüz gibi 16.500 gibi gayet güzel bir para kazandık. Eğer birinci olsaydık, yani 2. Lejyon'da birinci olsaydı oradan da bir 5K'lık fazlalığımız olacaktı. Maksimum 21K'la tamamlayabilecektik. Ama 16K'da gayet güzel. İlk olarak şu tasarım planlarının hepsini alayım arkadaşlar. Çünkü şu an en ihtiyacım olan şey tasarım planları oluyor. Sonrasında şu serumu alacağım. Bu serumu da çok fazla elde edemediğim için buna da ihtiyacım oluyor. Siz tabii kendi ihtiyaçlarınıza göre en çok nadir bulunan eşyalara yönelebilirsiniz. Şunlardan da bir 6'şer tane alayım. Evet, 6'şer tane aldığımda tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ve faydası olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek üzere diyorum. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.